Bu yöntemle hazırlanan salamura üzüm yaprakları ne kararıyor ne de lezzetini kaybediyor. Bugün sizlere yıllardır uyguladığım ve her seferinde sonuç aldığım en garanti salamura yöntemini göstereceğim. Yaprakları hazırlarken en önemli nokta onların zarar görmeden ve hijyenik bir şekilde işlenmesi. Bu yüzden poşet içinde bekletmiyorum. Mutlaka geniş bir tepsiye alıp havalandırıyorum. Geniş bir kabın içerisine alıyorum ve suyun altında hafifçe bekletiyorum. Elimle bastırarak yaprakların birbirinden ayrılmasını sağlıyorum. Ardından yaprakları tek tek musluğun altında yıkıyorum. Her bir yaprağın arasına suyun girmesine dikkat ederek iyice temizliyorum. Yaprakların arasında doğal olarak toz ve ince kirler olabilir çünkü tamamen tarlada toplanan ürünler. Yıkadığımız yapraklarımızı 5-6 gruplar halinde üst üste koyup deste şeklinde hazırlayalım. Daha sonra yapraklarımızın suyundan arınması için uygun bir süzgecin içerisine alalım. Burada en önemli detay yaprakların sap ve küçük kısımlarının aynı yöne gelmesi. Bu hem daha düzenli bir görünüm sağlıyor hem de sonraki aşamalarda işimizi çok daha kolaylaştırıyor. Tüm yaprakları bu şekilde hazırlayıp yıkama ve dizme işlemini tamamlıyorum. Bu yapraklar kendi bahçemde iki farklı üzüm yaprağı çeşidim var. Biri daha ince ve yeşil, diğeri ise daha kalın yapıda. İkisini de bu salamura için değerlendiriyorum. Zaten görüntüde de fark etmişsinizdir. Tüm yaprakları yıkadıktan sonra suyunu tamamen süzdürüyorum. Yaklaşık 2 saate yakın yapraklarımı dinlendirdim. Ardından sap kısımlarını şöyle gördüğünüz gibi makas yardımıyla bir miktar kısaltıyorum. İsterseniz hiç kesmeden de kullanabilirsiniz. Ancak katlama aşamasında bu saplar yaprağı zorlayıp yırtabilir. Çünkü biz yaprakları haşlamadan çiğ şekilde kavanozumuza yerleştiriyoruz. Bu yüzden sadece küçük bir düzeltme yapıyorum. Tamamen kökünden kesmiyorum. Yaprağı koruyacak kadar bırakıyorum. Şimdi tüm yapraklarımız hazır. Artık kavanozlama aşamasına geçebiliriz. 1 litrelik cam kavanoz kullanıyorum. Mutlaka cam kavanoz tercih edin. Çünkü bu yöntem konserve usulü bir saklama yöntemi ve üzerine sıcak su uygulayacağız. Yapraklardan 6-7 tanesini alıp elimle hafifçe sıkıyorum. İçinde fazla su kalmaması için bu aşama gerçekten çok önemli. Ardından kenarlarını katlayarak kare form veriyorum. Böylece kavanozun içine çok daha düzenli bir şekilde yerleşiyor. Hazırladığım yaprakları kavanozun tabanına yerleştiriyorum. Elim sığmadığı için şöyle oklavadan yardım alıyorum. Şayet sizler de oklavadan yardım alacaksanız çok nazikçe yapraklarınızın üzerine bastırın ki yapraklarınız zarar görmesin. Bu şekilde kat kat yerleştirerek kavanozumuzu dolduralım. Bu yöntem salamura usulüdür. Yaprakları haşlamadan, çok fazla tuz kullanmadan hızlı ve pratik bir şekilde sizler de hazırlayabilirsiniz. Burada en önemli püf nokta yaprakları kavanoza boşluk kalmayacak şekilde sıkı bir biçimde yerleştirmek. Çünkü arada hava boşluğu kalırsa yapraklar yukarı kalkabilir ve bu da bozulmaya sebep olabilir. Buna lütfen dikkat edelim. Verdiğim önemli püf noktalarına dikkat ederseniz inanın bu yöntemle gerçekten çok güzel ve uzun süre dayanabilecek salamura yapraklar elde edebilirsiniz. En azından bir kavanoz denemenizi gerçekten tavsiye ederim. Denedikten sonra da farkı sizler de göreceksiniz. Geri kalan yapraklarımı da aynı yöntemle kavanozuma yerleştiriyorum. Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum. Ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi sizler de evlerinizde deneyip beğenirsiniz.
Gördüğünüz gibi kavanozları boşluk kalmayacak şekilde tamamen doldurdum. Daha önce hazırladığım tüm yapraklar bu şekilde yalnızca 2 kavanoza sığdı. Buradaki en önemli nokta yaprakların sıkı ve düzenli bir şekilde yerleştirilmesi. Evet, şimdi son aşamaya geldik. Kavanozlarımızı tamamlayıp tuz ve sıcak su ile işlemi bitiriyoruz. Kullanacağımız tuz mutlaka salamura için uygun iri taneli kaya tuzu olmalı. Sofra tuzu ve ince yapılı tuzlar bu işlem için uygun değildir. Her kavanoza tepeleme 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Ardından önceden kaynatıp hazırladığım sıcak suyu yavaş yavaş ekliyorum. Suyu bir anda doldurmuyoruz. Kademe kademe ekleyerek aradaki hava boşluklarının çıkmasını sağlayalım. Gerekirse yapraklara zarar vermeden hafifçe bastırarak içerisindeki havayı alalım. Gördüğünüz gibi su eklendikçe seviye düşüyor, bu normal. Kavanoz tamamen dolana kadar bu işleme devam ediyorum. Sıcak suyla temas ettikçe yaprakların rengi hemen sararmaya başlıyor. Bir gün sonra çok daha güzel bir tona ulaşacak. Burada en önemli püf noktalardan biri kavanozun içinde hava boşluğu kalmamasıdır. Gerekirse bir bıçak veya çatal yardımıyla yapraklara zarar vermeden yaprakların arasını hafifçe açarak suyun her yere ulaşmasını sağlayalım. Böylece içeride hava kalmıyor ve yapraklar tamamen salamura içinde kalıyor. Şöyle gördüğünüz gibi dibe kadar su aktı. Tekrar şöyle sıcak su verelim. Bu şekilde doldurduktan sonra en önemli noktalardan biri de hijyen. Kullanılan kavanozların ve kapakların mutlaka temiz ve steril olması gerekiyor. Kesinlikle yeni kapak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben sizlere şöyle yakın çekimle de göstermek istiyorum. Suyun tam olarak kavanozun dibine kadar çöktüğünü göstermek için. Aslında bu işlemi hemen yapmak gerekiyor da ben sizlere şöyle en önemli püf noktalarına kadar detaylı anlatmak istiyorum. Kavanozlara sıcak su eklendikten sonra çok fazla beklemeden kapağını kapatıyoruz. Ki kavanozlarımız güzel bir şekilde vakumlansın. Kapağı sıkıca oturması için 2 ileri bir geri hareketiyle iyice kapatıyoruz. Şöyle hemen kavanozumuzu ters çevirelim. Kıymetli takipçilerim, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Ters çevirmiş olduğumuz kavanozlarımızı temiz bir bezin içerisine alalım ve üzerini güzel bir şekilde kapatalım. Bu şekilde bir gece boyunca hiç açmadan dinlenmeye bırakıyoruz. Bu süreçte kavanozlar vakumlanacak ve salamura işlemi doğal olarak tamamlanacaktır. Bir gece sonra kavanozlarımızı açtığımızda gördüğünüz gibi yapraklar tamamen salamura halini almış durumda. Sanki hafif haşlanmış gibi yumuşamış, rengi de çok güzel bir şekilde oturmuş. Ayrıca dikkat ederseniz kavanoz kapağı içe doğru çökmüş durumda. Bu da vakum işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor. Artık yapraklarımız uzun süre dayanacak şekilde hazır hale geldi. Bu şekilde serin ve güneş görmeyen bir ortamda uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Kullanım aşamasında ise kapağı açıp bir sudan geçirerek direkt de yemeklerde değerlendirebilirsiniz. Eğer yapraklarınız biraz daha sert ve kalın yapılıysa kısa bir haşlama işlemi mutlaka uygulayın. Ancak ince ve narin yapraklarda haşlama yapmadan da bu yöntemle rahatlıkla sonuç alabilirsiniz. Burada önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kavanozlar ilk başta güzel bir şekilde vakumlanmış gibi görünse bile yine de ilk hafta boyunca mutlaka kontrol edilmeli. Çünkü bazen başlangıçta iyi kapanan kavanozlar nadiren de olsa sonradan hava alabilir. Bu yüzden kısa süreli de olsa arayarak gözlemlemek önemli. Amacımız yaprakların uzun süre sağlıklı bir şekilde korunması olduğu için bu kontrol aşamasını ihmal etmemek gerekir.
Olur da kavanoz kapağınız tutmadıysa mutlaka o an tüketin. Tüketmek istemiyorsanız bile buzdolabı poşetine koyup buzdolabında da muhafaza edebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.